Merhaba arkadaşlar, ben Stein. Age of Empires Mobile'in yeni bir bölümünden sizlere merhabalar. Bugün şimdi genel konular hakkında bazı konulara değinmek istiyorum. Çünkü hala tam oturmuş değil. Bu konuda size birkaç bilgi aktarmak isterim. Şimdi genellikle Rani, aslına bakarsanız bu kahramanların özelliklerini bildiğiniz zaman artık sizler için de bu iş daha kolay hale gelmeye başlayacak. Önemli olan bizler için o kahramanın ne işe yaradığı. Şimdi imza becerileri konusunda da imza becerisi kahramanın ne işine yarıyor? Neyini tetikliyor? Bunlara bakarsak atıyorum. Tribuana'nın Java etkisini tetikliyor. Tribuana ne iş yapar normalde? Ana komutanın imza becerisini, skill'lerini, ana komutan becerisini tetiklemek amacıyla kullanılır Tribuana. Yani yenileme konularına çok gelirsek onlar değil. Bizim için asıl olan Java etkisiyle Miyamoto ya da Yodit ana komutanını tetiklemektir. Şimdi yıldızlar 1, 3, 5 yıldızlarda neyi tetikliyor? Java etkisini, yani ekstrasında daha güzel bir şey tetikliyor. Java etkisi daha da tetiklenince e, ana komutan daha da imza atmaya başlıyor. Mesela genelde Ramses'i niye övüyoruz biz? Çünkü Ramses inanılmaz, kendisi zaten imza becerilerini attığı için biz Ramses'i bu şekilde beğendiğimizi söylüyoruz. Öncelikle komutanların ne işe yaradığını bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. İnşallah bu videoda da sizlere bunları aktarabilirim. E, Şimdiden beğenirseniz teşekkür ederim arkadaşlar. Şimdi şöyle, Rani Durgavati. Rani Durgavati nedir? Bir destek elemandır. Bir özellikle hasar destek elemandır. Bir sesleşme oldu. Şimdi Rani Durgavati hem savaşçı şarkısını aldığımızda ana komutana, yani üçüncü sıradaki. Şimdi Rani Durgavati'nin yeri üçüncü sıradır arkadaşlar. Yani Rani Durgavati ikinci sıra kahramanı falan değildir. Bilginiz olsun. Her zaman 3. Neden? Çünkü Rani Durgavati'nin asıl amacı kendinden sonraki kahramanı desteklemek. Şimdi ortaya koyarsan üçüncü kahraman destekler. Sona koyuyoruz ana komutanı. Beşinci yıldızda ne yapıyor? Ana komutanın %33 şeklinde hasarını arttırıyor. Bu yüzden zaten Rani Durgavati'niz 5 yıldız olursa yüksek hasar çıkartır ana komutanınıza diyoruz. Savaşçı şarkısıyla da ekstrasında atıyorum şurada. Mesela bu başka hesap burada yok bu arada. Şurada savaşçı şarkısı ne diyor? 3 saniye sıradaki kahramanın kudretini 25-25 kudret ekler. Bir de kritik vuruş oranı %4 arttırır. Tabi bunu geliştirdikçe, yıldız becerisi seviyesi arttıkça bunu kalitesi de artmış olacaktır. Onun dışında arkadaşlar biraz karma konulara geliyorum. Umarım sizin de aradığınız komutanlar vardır. Beğenip yorum atarsanız bu tür bir seri gelsin mi? Gerçekten bir komutanın neyine dikkat etmemiz gerekiyor? Bu seri gelsin mi? Çünkü artık o komp bu komp anlat biraz dağınıklık oluyor diye fark ettim. O yüzden size birebir kahramanları anlatmak istedim. Şimdi Mulan. Biz Mulan'da neye dikkat ediyoruz? Mulan'da özellikle, tamam, hepsi kudret kahramanı. Yani kudret kahramanı olanlarda kudrete dikkat ediyoruz. Ama özellikle Mulan'da neye dikkat etmemiz lazım? Daha çok kudret. Neden? Çünkü Mulan ikincil vuruş kahramanı. İkincil vuruş nedir? Zaten düz vuruşu iki kere atmak demek. Bu yüzden düz vuruşu yüksek olduğu için iki kere vurduğu zaman daha büyük hasarlar çıkartıyor. O yüzden Mulan'a kudret olarak taşlar olsun, ne bileyim başka şeylerle desteklemek olsun, sürekli kudretini arttırırsanız Mulan size dehşetül vahşet bir şekilde hasar çıkartır. Bilüve. Bilüve alalım mı almayalım mı konularına geliyor. Ben şahsen eğer Lübü kullanmasaydım, bak eğer Lübü kullanmasaydım ee, Bilüve almazdım. Neden? Çünkü zaten Mulan'ımı benim deli gibi tetikleyen Atilla ve Durgavatim var. Ranim var. Tamam mı? Biri ekstra destekliyor. Atilla zaten olmazsa olmaz. Atilla benim anlatmama gerek yok. Çünkü Atilla hakkında zaten hepiniz mükemmel bir kahraman olduğunu, keşke kılınlayabilsek diyebildiğimizi biliyorsunuz. Şimdi Rani Durgavati arkadaşlar anlattık. Mulan dedik, düz vuruş atıyor. İkinci vuruş atınca daha da yüksek atıyor. İki tane attığı için ona da okeyiz. Şimdi Bilüve'de ne dedik abi? Bilve'de zaten ana komutanı destekleyen bir tane imza becerisi var. Orada da dikkat etmemiz gereken bir şey var. Orada hani hangi beceri? Kara bayrak. Şimdi kara bayrak arkadaşlar burada var mı ki? Bilve. Kara bayrak, kara bayrak, kara bayrak, Bilve. Sahip değiliz galiba. Buradan bakarız. Olmayanlardan. Reis. Ha. Şimdi Bilve'ye geldiğimiz zaman Bilve diyor ki detay olarak kudret bölümünden yine geleceğiz. Normal bir saldırıya başlattıktan sonra en yüksek kudrete sahip, altı çizildi burada. Kahramanın kudretini 22,22 arttırır ve en yüksek zırha sahip düşman kahramanlar zırhını 6 saniye 20,20 arttırır. Azaltır, pardon. Ben arttır. Lan ne oluyor, nasıl arttırır falan. Abi Billy ve Karabayrak etkisi kompun içerisindeki kudreti, yani bak buradan bakıyoruz kudreti en yüksek olan kahramanı destekliyor. Hem zırhını
hem kudretini arttırıyor. Şimdi genelde Bilue ile Mulan'ı aynı yetenekleri yaptığınız zaman imza yeteneklerini bazen dikkat edin. Bilue'nin kudreti bir tık Mulan'ı geçmiş oluyor. Bir tık Mulan'ı geçerse ne oluyor? Karabayrak etkisini kendine basmış oluyor. Şimdi siz Mulan, Bilue, Atilla kompunu yapıyorsunuz ya. Burada Bilue'nin kudreti siz fark etmeden bir ya da 0,1 bile fazla olsa Karabayrak etkisini kendisine basıyor. Mulan'a basmıyor. Mulan da bu zaman düşük kalmaya başlıyor. Hasarları düşük çıkmaya başlıyor. Bir de oyunun bize bahsettiği saçma sapan bir komp önerisi var. Biz bunu test serverda denedik. Zaten gülerek denedik. Denemeden önce de böyle bir komp olamaz diye. Oyun bize arkadaşlar Bilve'yi ana komutan yapıp Mulan'ı üçüncü komutan olarak sunuyor. Böyle bir komp, böyle bir saçmalık yok. Sakın böyle bir komp olayına düşmeyin. Bilve'yi evet Mulan'ınız yoksa ana komutan olarak kullanabilirsiniz ama Mulan'ınız varsa, bir Mulan'ınız varsa hocam, e, Mulan'dan üçüncü sırada verim alamazsınız. Açık ve net. Ben bunu size söyleyeyim. Çünkü Mulan'ın asıl meselesi ana komutan becerisi. Onu da ondan alırsanız zaten üçüncü komutan olduğu zaman ana komutan becerisini kullanamaz. 2 de olsa kullanamaz. Eğer bunu ana komutanlıktan alırsanız Mulan'ı çöp edersiniz. Mulan hiçbir etki yapamaz. Böyle saçma bir komp yok. Oyun bu işi yapamıyor zaten. Artık bizler hep beraber bu oyunu çözmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Onlara rağmen diye bir şey söyleyeyim size. Burada da Karabayrak böyle kullananlar için Mulan'ınız yoksa Karabayrak etkisini kullanabilirsiniz. Karabayrak kendi kumandan olduğu için, kudret de kendi yüksek olduğu için kullanır. Tamam, biraz karmaşık anlatıyorum arkadaşlar. Eğer okeyse seriye devam edeceğiz bu şekilde. Kahraman mantığı anlatmaya devam edeceğim. Ben size şey anlatmak istemiyorum. İşte şunu şöyle koyarsanız daha iyi olur, bunu böyle koyarsanız daha iyi olur. Burada Fatih Sultan Mehmet atıyorum. Böyle gideceğim artık. Fatih Sultan Mehmet gözüme çarptı. Şimdi bunu kılıçlı da anlatırsam size daha mantıklı gider. Neden daha mantıklı? Şimdi size anlatacağım. Şimdi hocam Yodit burada Yodit var ya da klasik Miyamoto için çoğu insanı onu anlatayım. Miyamoto Tribuana Konstantin var. Burada Miyamoto Yodit olsun fark etmez. Bu ne yapıyor abi bu reis hanımefendi? Bu Java etkisiyle ana komutanın becerisini tetikliyor. Tamam mı? Bizim asıl benim için önemli olan ana komutan becerisi tetiklemesi. Bir sürü özellik veriyor. Vermiyor değil. Baksanıza bir sayfa özelliği var bunun. İmza becerileri hariç. İmza şeyleri de yıldızları da zaten burada sürekli Java'ya veriyor. Yani buna veriyor. Bu da komutana veriyor. Şimdi Tribuna ile Fatih bazen diyoruz ya Tribuna koymasak Fatih Sultan Mehmet koysak olur mu? Bak ikisinin olayları da çok farklı. Tribuna ana komutana odaklı yenileme de yapıyor ekstrasında. Ana komutana odaklı şekilde. Konstantin zaten savunma odaklı bir kahramandır. VIP 12 olduğu için çok şimdiden girmeyeyim diyorum. Benim çok sevdiğim bir kahramandır. Bak çok sevdiğim bir kahramandır ama VIP 12 ve tuzlu olduğu için şu anda çok girmeyeyim. Ama çok severim bu ayrı. Miyamoto, Tribuna, Yodit yapanlar var. Güzel mi? Güzel, hiç lafım yok. Yüksek hasar kompudur fakat Miyamoto üçüncü kahraman olmaz. Öyle bir komp yapacaksanız illaki Miyamoto ana komutan olacak. Yodit'i zaten üçüncü kahramanda atsanız Yodit yine hasarını çıkartıyor. Zaten biz Yodit'i niye seviyoruz abi? İmza becerisinden dolayı. Ne diyor Yodit imza becerisinde? Kısaca geçeyim. Bir caydırma birikmesi var bu arkadaşın. Ezberledim artık o yüzden hiç okumuyorum. 6 saniyede bir kez caydırma etkisini biriktiriyor. Bak birikmesi ekler ve caydırma birikmesi kudretini arttırır. En fazla 4 kez birikir. Ayrıca cümlemle ihtimalle bir sende bir. Şimdi bu sürekli caydırma ekliyor. Tamam mı? 35 4 kere tetikler diyor mesela bak. Ama bunu şeyde yaparsanız imza becerilerini geliştirirseniz bu oranlar artıyor arkadaşlar. Yani kaç yüz kudret ekliyor bu komutana. Tamam eklesin. Üçüncü sıradayken de yüksek hasar atmasının nedeni bu işte. Miyamoto bu yüzden atamıyor, bu yüzden atıyor arkadaşlar. Ana komutan becerisini kullanmasa da imza becerisi zaten kendiliğinden manyak bir şey. Düz vuruşlarıyla biraz sıkıntıya sokuyor düşmanı. Tamam mı? Tribuan'ı 3'e koyabilirsiniz ya da Miyamoto'nuz yoksa ana komutanları kullanabilirsiniz. Fakat hani bana şey demeyin arkadaşlar. Yani Miyamoto mu Tribuan mı o mu bu mu? İkisinin de farklı özellikleri var. Her kahramanın kendi özelliği var. Şimdi burada mesela Fatih mi Tribuan mı? Abi yani bu sorular garip sorular. Neden Fatih mi Tribuan mı? Fatih'in olayı başka, Tribuana'nın olayı başka. Sen bana diyorsan ki kompum sağlam dursun, çok hasar çıkarmasın. Tam çıkar abi Tribuana'yı, sıkıntı yok. Fatih koy, eyvallah sağlam tutar kompunu. O ikisi olaylar başka abi. Öyle o yüzden kahraman kahraman sormaya gerek yok. Genellikle şey soruyorsunuz. Hani Tribuana Hammurabi nasıl? Abi Hammurabi bir taverna kahramandır. İyi olma ihtimali yok. Derik. Eyvallah bunlar birinci sezonda götürdüler. Barbar kestik sıkıntı yok. Ama bak bir yere kadar. Bitti. Josepin taverna kahraman olmasına rağmen bizi çok uzun zamanlar götürdü. Eyvallah fakat
Emekliliğe ayrıldı artık. O yüzden arkadaşlar çok bir şey bekleme. Japon dayılar zaten hiç girmiyorum ben bu konuya. Birinci sezonda yaptıysanız kullanıyorsanız eyvallah ama savaş alanlarında size bir iş yaramaz. Saniyelik şekilde yok olur gider bu arkadaşlar. Onun dışında abi Ramses'e daha çok var. Şu andan girmeyeyim. Sidi geç abi. Ee, Şöyle Selahattin'in öfke yenileme ilk kez gelen bir öfke yenileme kahramanı. Selahattin bence bak bir sezon dördüncü sezon tahminim Mareşal okçular da mesela beşinci Henry de gelirse bir de Hatshepsut gibi kahramanlar ki bir kahraman daha getirebilirler Hatshepsut dışında. Mareşal okçu yapabilmeniz için öfke becerisiyle ben size sadece şunu söyleyeyim. Tıpkı bir Ramses gibi ana komutanlığı ki beşinci Henry ana komutanlık yapabilir özelliklerine baktığımız zaman. Bunu tetiklemesiyle beraber emin olun Ramses kadar eğer üçüncü komutan gelmesine bağlı ne şekilde bir komutan gelecek. Emin olun şeyin Ramses'in attığı imza becerileri gibi Selahattin öfke basa basa onlara imza becerisi attıracak. Ben size bunu söyleyeyim arkadaşlar. Lubu kompu bozuk. Lubu bozuk arkadaşlar. Lubu konusunda bir şey diyemiyorum. Hannibal beni çok şaşırtıyor. Hannibal'ın içerisindeki Justinian bu kompu çok bozuyor. Lubu ve Hannibal ikisi de eşit şartlarda oldukları zaman Lubu Hannibal'ı kesiyor. Ben bu olayı yediremiyorum bu arada. Neden? Mekaniklerini düzgün yapsınlar şu oyunun. Abi Hannibal Çark'tan alıyorsun. Justian ilk yüze giriyorsun. Validen alıyorsun. Ahsoka ilk ona giriyorsun. Validen alıyorsun. Bak. Lubu şöyle yapıyorum. Çark'tan alıyorsun. Guan Yu. Nereden alıyorsun abi? Taverna, Atilla, Çark'tan alıyorsun. Şimdi bu kadar pahalı bir komp. Bu da az değil fakat bu daha pahalı bir komp. Buna kesilmemesi lazım. Ki Hannibal özellikle hem strateji hem taktik, strateji ve kudret hasar veren bir kahraman. Bir de karşının attığı hasara bakıyor. Ondan debuff çalıyor. Karşı taraf ne kadar güçlüyse Hannibal kendini o kadar daha güçlendirip öyle saldırıyor. Ama bakıyorsun Liu'ya saldırıyor. Yani bu mekaniklerde bir sorun olduğunu ben düşünüyorum. Çünkü Hannibal Liu'ya normal şartlarda yenilmemesi lazım. Hannibal Liu evet kritikçi. Ne zaman ne hasar çıkaracağı belli değil. Ama bunun özelliği de onun gücüne karşı kendini güçlendirmek. Böyle bir durum var. Ben artık bu şekilde anlatmayı düşünüyorum. Hani öyle şey komplar çekmek istemiyorum. Süvari şöyledir, kılıçtı böyledir. Bu konulara gerek yok. Ben size bir komutanın mantığını anlatayım. Siz o komutanın mantığını anladıktan sonra emin olun çok farklı şeyler değişiyor. Artık kimseye soru sorma ihtiyacınız kalmayacak arkadaşlar. Çünkü bazen soru sormak istediğiniz bir kişi olabiliyor. Anlık bir şey almanız gerekiyor. Anlık bir karar vermeniz gerekiyor. Ulaşamıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz abi? Burada kendiniz direkt kendiniz yapabiliyorsunuz artık. Umarım seri beğenir. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım memnun kalmışsınızdır. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.